Bir şey yaptınız. Güzel bir şey. Ya da en azından elinizden gelenin en iyisini yaptınız. Ve o yine bir şey buldu. Her zaman buluyor. Sesin tonu, yaptığın seçim, giydiğin kıyafet, söylediğin söz, hatta susman, hatta bakışın ve siz yine içinize attınız. Belki haklı, belki gerçekten yanlış yapıyorum, belki ben yeterince iyi değilim. Durun. Çünkü sizi eleştiren o kişi aslında size hiç söyleyemediği 5 şeyi taşıyor. Ve belki bu videodan sonra o eleştirileri bir daha eskisi gibi içinize atmayacaksınız. Hazırsanız başlıyoruz. Ama özellikle üçüncü madde, yıllardır kendinizi neden bu kadar sorguladığınızı tek cümleyle açıklayabilir. Birinci, ben de kendimden emin değilim. Eleştiren insanlar güçlü görünür. Her şeyi bilen biri gibi görünür. Yanılmayan biri gibi görünür. Ama bu görüntünün arkasında çoğu zaman tam tersi vardır. Şunu düşünün, kendinden gerçekten emin olan biri başkasını küçük düşürmeye ihtiyaç duyar mı? Başkasının hatasını bulmaya ihtiyaç duyar mı? Hayır. Kendinden emin olan insan kendi yolunda yürür. Başkasının ne yaptığıyla ilgilenmez. Başkasının hatalarını saymaz. Sürekli eleştiren biri ise aslında sürekli kendi içinde yeterince iyi miyim diye soran biridir. Ve bu soruyu kendine sormak çok zordur. Çok acıtır. Çok tehlikelidir. O yüzden soruyu kendine sormaz. Sana sorar. Seni küçük düşürerek kendini büyük hisseder. Sen de hata bularak kendini doğru hisseder. Seni aşağı çekerek kendini yukarıda hisseder. Bu bir bilinçli tercih değildir çoğu zaman. Farkında bile olmadan yapılır ama sonuç aynıdır. Ve o sonuç sizi etkiler. Sizi yıpratır. Sizi içinize atar. Ama şunu bilin, bu senin hatan değil. Bu onun çözümsüz kalmış bir yarası. Ve sen o yaranın hedefi olmak zorunda değilsin. İkinci, senden korkuyorum. Bu kulağa garip geliyor. Biliyorum. Beni eleştiren biri benden mi korkuyor? Evet. Çoğu zaman öyle. Eleştiri çoğu zaman bir savunma mekanizmasıdır. Bir kalkan gibidir. Gerçek duyguları gizlemenin en bilinen yollarından biridir. Seni gerçekten önemseyen, seni kaybetmekten korkan ama bunu ifade edemeyen biri eleştiriye sığınır. Seni seviyorum diyemez. Çünkü bu onu savunmasız bırakır. Seni kaybetmekten korkuyorum diyemez. Çünkü bu onu zayıf gösterir. Seninle daha yakın olmak istiyorum diyemez. Çünkü bu onu açık hedef haline getirir. O yüzden eleştiriyle mesafe kurar. Eleştiriyle kontrol elde eder. Eleştiriyle bir ilişki sürdürür. Garip ama gerçek. Seni en çok eleştiren, bazen seni en çok önemseyen olabilir. Ama bunu yanlış bir dille söylüyor. Yıllarca öğrendiği tek dille. Başka türlüsünü bilmediği için. Bu onu haklı kılmaz. Ama belki anlaşılır kılar. Ve bu farkındalık bazen o eleştirilerin ağırlığını biraz hafifletir. Üçüncü, kendimi böyle ifade etmeyi öğrendim. Bu madde en önemlisi. Dikkatle dinleyin. Sizi eleştiren o kişi bu dili bir yerden öğrendi. Kimse eleştiriyle doğmaz. Kimse başkasını küçük düşürmeyi ana karnında öğrenmez. Bu bir şeyden öğrenilir. Çoğu zaman çok erken yaşlarda, çoğu zaman evde. Belki kendisi de böyle büyüdü. Belki ona da sürekli eleştiri yağdı. Belki sevgi hiç doğrudan gösterilmedi o evde. Belki iyi iş çıkardın yerine hep ama şunu daha iyi yapabilirdin duydu. Belki başarıları hiç görülmedi. Belki hataları hiç unutulmadı. Ve zamanla bu dil onun tek dili oldu. Sevi ifade etmenin tek yolu. Yakınlık kurmanın tek yolu. İlgi göstermenin tek yolu. Seni küçük düşürmek istemiyordur belki. Ama başka türlü konuşmayı hiç öğrenmedi. Ve öğrenmediği için yıllarca aynı dili kullandı. Sana da aynı dili konuştu. Bu onu haklı kılmaz. Ama anlaşılır kılar. Ve şunu fark etmenizi istiyorum. Onun dili senin gerçeğin değil. Onun dili onun hikayesi. Onun büyürken yaşadığı şeylerin sana yansıması. Sen o hikayenin bir karakteri değilsin. Sen o hikayenin kurbanı olmak zorunda değilsin. Dördüncü, kendimle yüzleşmek istemiyorum. Eleştiri bazen
bir kaçış yoludur. Bunu anlamak için şunu düşünün. Seninle ilgili bir sorun bulmak, kendisiyle ilgili bir sorunla yüzleşmemekten çok daha kolaydır. Sen yanlış yaptın mı? Harika. Artık kendine bakmasına gerek yok. Çünkü sorun sende. Sen hata yaptın mı? Mükemmel. Çünkü o hep haklı. Ve hep haklı olan birinin kendini sorgulamasına gerek yoktur. Sen eksiksin mi? Ne güzel. Çünkü o eksiksiz. En azından böyle hissedebilir. Psikoloji buna projeksiyon der. Kendi içindeki rahatsızlığı, kendi görmek istemediği şeyleri dışarıya yansıtmak. Seni eleştiren o kişi aslında kendinde görmek istemediği şeyleri sende arıyor olabilir. Sende gördüğü hata belki kendi içindeki bir hatanın yansımasıdır. Sende gördüğü eksiklik belki kendi içindeki bir eksikliğin gölgesidir. Ve sen de yıllarca bu gölgeyi taşıdınız. Belki gerçekten ben yanlışım dediniz. Belki gerçekten ben eksik biriyim dediniz. Belki gerçekten hep ben sorunuyum dediniz. Ama hayır. Çoğu zaman sorun sizde değil. Sorun onun bakmak istemediği aynada. Ve o aynayı size tuttular. Siz de kendinize baktınız. Ve kendinizi küçük gördünüz. Oysa küçük olan siz değildiniz. Küçük olan aynamın kendisiydi. 5. Nasıl seveceğimi bilmiyorum. Son madde. Ve belki en ağır olanı. Belki en çok düşündürecek olanı. Bazı insanlar sevgiyi eleştiriyle ifade eder. Çünkü eleştiri onlara ilgi gibi gelir, yakınlık gibi gelir, bağlantı gibi gelir. Hatta sevgi gibi gelir. Zihinlerinde şöyle bir denklem var. Seni düzeltirsem, seni daha iyi yaparsam, seni geliştirirsem, seni korursam, seni daha iyi bir yere getirirsem, seni seviyorum demektir. Bu yanlış bir sevgi dilidir. Ama onların tek bildikleri dil budur. Ve siz yıllarca bu dili kişisel algıladınız. Beni sevmiyor dediniz. Beni olduğum gibi kabul etmiyor dediniz. Hiçbir zaman yeterli değilim dediniz. Ne yaparsam, yapsam beğenmez dediniz. Oysa o sizi sevmeye çalışıyordu. Kendi bildiği tek yolla, kendi öğrendiği tek dille, sadece nasıl seveceğini bilmiyordu. Bu acıyı azaltmaz. Bu eleştirilerin bıraktığı izleri silmez. Ama belki o izleri biraz farklı görmenizi sağlar. Onun sevgisizliği değildiniz. Onun bilgisizliğiydiniz. Bütün bunları söylemek, o kişiyi haklı çıkarmak için değil. Eleştiri acıtır. Sürekli eleştiri yıpratır. Yıllarca süren eleştiri insanı içten içe eritir. Ve bunu içinize atmak, bunu sindirmeye çalışmak, bunu kabul etmeye zorlamak zamanla sizi tüketir. Ama bugün şunu anlamanızı istedim. O eleştiriler sizin gerçeğiniz değil. O eleştiriler onun hikayesi. Onun yaraları, onun bilmedikleri, onun korkuları. Ve siz o hikayenin içinde kendinizi kaybetmek zorunda değilsiniz. Çünkü siz o eleştirilerin toplamı değilsiniz. Siz o eleştirilere rağmen hala burada duran birsiniz. Ve bu küçümsenecek bir şey değil. Bu güçtür. Sessiz ama gerçek bir güç. Eğer bu video size işte bu hissettirdiyse yorumlara sadece işte bu yazın. Burada yalnız değilsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.